Merhaba. Öncelikle mikrofonum çok kötü ve anlatımım da berbattır. Yapacak bir şey yok. Şimdi 2 gün önce gördüğüm bir videodan bot yapımına kalktım. Bayağı AutoIT kullandım bu arada. Oradan görmüştüm. Siz AutoHotKey'i de kullanabilirsiniz. Yakın şeyler. Bayağı resim falan da arayabiliyorsunuz bu arada. Yani göstereceğim şimdi ne yaptığımı. Ee, Bu bot RuneScape botu. RuneScape Metin 2 gibi bir oyun. Ee, Öte yandan RuneLite'ı kullanıyorum. RuneLite da bize böyle özellikler veriyor. Ban yemezsiniz RuneLite kullanırsanız. Ama bot yerseniz, bot kullanırsanız tabii ki banlanırsınız. Bu bot ne yapıyor diye sorarsak. Şimdi bu bot her şeyi yapıyor. Mesela ben buraya çıktım. Buraya çıktığımı algılıyor şu mordan. Ben kendim RuneLite'dan burayı işaretledim. Ee, Şöyle işaretledim archetype. Böyle belli başlı özellikleri var. Şunları Entity Hide diyor mesela. Bunun özelliği e, oyuncuları, belli NPC'leri falan kapatıyor, gizliyor. Render etmiyor. E, GPU'yu kullanıyor. CPU yerine. Yerdeki itemleri gösteriyor. Nasıl diyeyim? Highlight ediyor işte. Ne deniyor ona? Özellikle başka bir renge boyuyor. Bu sayede yerdeki itemleri topluyoruz. Yeri işaretliyor. Az önce yaptığım gibi. Low detail yani adı üstünde yani düşük çözünürlükte şey yapıyor. NPC'leri çevresine bir e, nasıl denir? Bir renkle kaplıyor. Bot bu sayede anlıyor. Bu arada bu hani hack gibi gözükebilir. Değil yani. Bunu herkes kullanabilir. Mesela şu mavilik. Bunun sayesinde oluyor. Kapatayım mesela. Bunun sayesinde oluyor. Bu Runelite'ın bir özelliği. Orijinal launcher değil bu arada Runelite. RuneScape'de böyle şeyler yok. Mesela Opponent Information'de şey yapıyor. Mesela düşmana saldırdığınızda sol üstte bir tane cam barı çıkıyor düşmana ait. Mesela saldıralım bir. Gösterelim. Şunu sağlıyor. Kapattık mesela. Kapanıyor. Açtık. Açılması lazım. Bu tekrar saldıralım. Açıldı. Status var. Neydi? Ha, bilmiyorum. Unuttum. Ee, Başka ne yapıyor? Gördüğünüz gibi yerdeki itemleri belli gösteriyor. Bu arada niye burası öyle kaldı? Ha, neyse. Şimdi biraz bu bottan, daha doğrusu AutoIT'ten bahsedeyim size. Bu benim yazdığım kodlarım. 500 satır tuttu. Ee, Şimdi ne yapıyor diye sorarsak renkler var. Piksellerin renkleri. Hex olarak tutuyor. Hex color olarak. Şimdi bu şöyle şunları göstermek gerekirse şimdi kırmızı taranacak bir alan var oyunda. Sol üstten sağ alta kadar bir taranması lazım buranın. X ve Y koordinatları belli bu arada ekrandaki. Ben onları ölçtüm. Şöyle bir Auto Windows Info diye bir özelliği var. Bunu sürüklüyorsunuz. Şöyle gösteriyor şurada gördüğünüz gibi. X koordinatı, Y koordinatı, bir de rengi gözüküyor. Böyle işte istediğiniz yerden mesela envanteri tarayacaksınız. Buraya tutuyorsunuz. Bunları aldınız, kaydettiniz. Sonra bir de şurayı tutuyorsunuz. Ve aramak istediğiniz rengin hex hex'ini alıp yazıyorsunuz ve varsa buluyor. Yoksa error veriyor ve şey yapıyorsunuz. Ona göre hareket ediyorsunuz. Mesela highlighted item color var. Mor renginde. Bu yerdeki işaretler var. Mesela düşmanın cam barının rengi var. Kemik topluyor. Kemiğin rengi var. Bu arada kemik kemiği görmesi lazım bu Netscape'de. Şunlar yani. Mor gösterdiğim gibi. Alınca
buraya koyuyor işte. Bu arada soldan sağa, yukarıdan aşağı doğru koyuyor. Yani en son burası doluyor. Burada da bir piksel var son slotta. 4'e 7 bu arada. Yani 28 slot var. Son 28. slotta bir tane bir piksel var. O pikselde bot başladığında onu alıyor. O rengi tutuyor aklında. Eğer bura değişirse, mesela ıstakoz koydum buraya ve turuncu oldu buradaki renk. O zaman envanter dolmuş demektir. O zaman envanteri boşalt diyorum. Bunları atıyor, bu okları. Şu kemikleri gömüyor level için. Gömüyor bunları. Özellikle ben dedim kemikleri gömsün diye. Yiyecekleri atmıyor. Hatta yiyecekleri can düşükse yiyor. Bunu mesela şurada ya da şurada bir yerde belirli bir tarama bölgesi var yine. Eğer burada yani şey varsa, şu renklerden biri, yani boş kolon rengi varsa, boş kolon varsa canı düşmüş demektir. O zaman bir tane yemek yediyorum. Burada tarıyor, direkt buluyor, yiyor. Ee, Öte yandan dediğim gibi burada bir tarama bölgesi var. Yani ekranın oyun kısmının tamamında. Mavilere saldırıyor direkt, böyle kendi basıyor. Şu an ben kendim bastım. O mavileri saldırı olarak algılıyor. Ya da yerde mor itemler varsa onları sağ tıklayıp alıyor. Sağ tıklıyor. Mesela burayı taradı ya. Ekranın tamamını, oyunun tamamını taradı. Sağ tıkladı oraya. İtemi gördü. Bir de burayı tarıyor tekrardan. Bu çıkan paneli tarıyor. Orada tekrar mor bir renk varsa onu envanterine atıyor. Ee, Şimdi ilk önce bir göstereyim size. Başlatalım. Bu arada F6 ile başlıyor ve oyunun içindeyken başlatmanız lazım. Login kısmında değil. Çünkü buradaki pikseli alacak dedim ya size. Envanterdeki son slotun pikselini. Onu alması için yani burada başlatmanız lazım. F6 ile başlattım. Şu an ben oynamıyorum. Kendi tıkladı. Şu an başkası saldırıyor. Fakat ben saldırıyormuşum diye algılıyor. Yapacak bir şey yok. Bu botun bir şeyi işte. Yani algılayamıyor kimin saldırdığını ya da biz mi saldırıyoruz yoksa başkası mı saldırıyor. Bilmiyor onu. Bazen kendi saldırdığına şey yapıyor. Bu arada kemiği aldı. Bazen kendi saldırdığına, bazen boştakine saldırıyor. Mesela 18 saat boyunca böyle düşmanları öldürüyor. Kemikleri toplayıp gömüyor falan. Yani bir haftalık işi bir günde yapıyor aslında bu bot. Mesela ben tekrar göstereyim de size. Kayıtta tamam. F6'ya basacağım şimdi. Bastım F6'ya. Kendi basıyor. Ama mesela başkası saldırdı şu an. Saldırıyor ona. Onu algılamadı. Mesela şu an başka birine saldıracak. Üsttekine saldıracak. Umarım. Saldırır mı? Evet, saldırdı. Mesela bunu nasıl algılıyor? Başkasına saldırması gerektiğini. Şurada gördüğünüz cam barında yeşil kalmazsa başka birine saldırıyor. O cam barı bitti şimdi. Morları arayacak. Mor rengi arayacak. Kemikleri toplamak için. Topladı. Ve koyuyor oraya. Mesela bir envanteri tarattırayım size. F8'de taratayım. Mesela slotlar var, görüyorsunuz burada. Bunu ben yapmıyorum şu anda. Bu slotu kendi tarıyor. 28 slot var gördüğünüz gibi. Bunu ben kendim yaptım F8'de şu anda. Ee, Bu slotların sonuncusunda dediğim gibi onu oraya gelirse değişirse şey oluyor. Envanteri tekrar bir boşaltacak. Şimdi yapalım mesela. Istokuz'u koydum sonuncu slota. Ve envanterini boşaltacak şimdi. Evet. Teker teker boşaltıyor şu an. Kemikleri gömüyor. Mesela boş slotlara da dokunuyor. Çünkü öyle yapacak bir şey yok. Bu açıklarından biri.
onları tıklıyor. Mesela bir açığı da üst tarafa gidiyor. Merdivenden yukarı çıkıyor. Merdivenden aşağı indirtiyorum zaten. Onu da kapattım. Mesela bir açığı da mesela oyun atıyor 6 saatte bir. Onu da düzelttim, o açığı. Şu an gördüğünüz gibi envanter işlemi bitti. Tekrar işine dönecek şimdi. Tekrar saldırıyor. Mesela ıskaladı ve cam barı çıkmadı. Tekrar saldırıyor. Ama bu sefer cam barı çıktı, başkası saldırıyor. Böyle bir açı var. Ama işte bazen denk geliyor, bazen denk gelmiyor. Şimdi size üst tarafı göstereyim ben. Peki kapatayım. Şöyle bir merdivenden üste çıkıyorsunuz. Bu arada dediğim gibi buraya anahtarla giriyorsunuz. Bu anahtarı atmaması lazım. Onu da ayarladım. Dediğim gibi bu 4'e 7 şey e, Matrix mi diyeyim? Koordinat sisteminde 4'e 7 enleminde 28 slot var. 0'a 0 slotunu atmıyor dışarıya. Buraya girmek için, şu kapıyı açmak için bu anahtara ihtiyacımız var. Şimdi dediğim gibi bu arada bu bot bazen bu aşağıdaki şunlara saldırırken işte devlere saldırırken merdivene de yanlışlıkla basıyor bazen. Mesela yanlışlıkla bastığında ben dedim ki bota başlatalım bu botu. Evet. Şu an algıladı. Kamera yönünü ayarladı. Açıyı ayarladı. Envanteri ayarladı. Bastı ve şimdi merdivene basacak. Merdivene bastı. Şimdi tekrar yapayım. Hunting'i kapatmışım. Ah iyiydi. Neyse. F6'ya basalım bir. Şimdi orayı algılaması lazım ama. Ha. Aa. Şimdi hata oldu. Çünkü ben kıpırdatırken o kıpırdatmaya başladı. Bazen böyle hatalar oluyor. Evet. Kamerasını ayarlıyor. Şimdi sağ üstte gördüğünüz o mor şeyi, o belirli bir yer. Oraya geldikten sonra sol alttaki merdivene tıklıyor. Çünkü burada olmaması lazım. Aşağıda adamlarla dövüşü olması lazım. Mesela bakın şimdi yerine gidiyor. Sağ üstteki minimap'ten. Şu an ben ellemiyorum. Şimdi tekrar basacak. Sol üstte aynen oraya bastı. Şimdi burada dövüşe devam edecek kendisi. Biraz hızlı bastı. Evet, başkası saldırdı. Geç kaldı. Şimdi ben o zaman tekrar gideyim oraya. F1 basayım. F6 ile başlıyor. F1 ile bitiriyorsun. Peki. Merdiveni tekrar göstermek istiyorum. Direkt gördüğü için yani ben F6 ile başlatmasam da burada bir mor olduğunu algılıyor. Pusulaya basıyor. Pusulaya basınca açı değişiyor bu arada. Mesela şöyle yaptınız. Pusulaya basınca direkt böyle oyunun ekranı düzeliyor. Pusulaya basıyor moru görünce. Yukarıya doğru kaydırıyor. Sonra tekrar sonra açıyı ayarlıyor daha doğrusu. Şuradan yakınlığı ayarlıyor. Şöyle basıyor. Tekrar envantere dönüyor ve mora basıyor. Mora bastıktan sonra buraya basıyor. Şimdi ben botu açacağım. O kendi yapacak. Şimdi ben bastığım anda o yapacak büyük ihtimalle. Aynen. Ben bastı. Pusulaya bastı. Ayarlara giriyor. Yakınlığı yaptı. Evet. Mora bastı. Şimdi şeye basacak. Merdivene basacak. Bastı. Evet. Böyle. F6'ya bastım şu an. Saldırıya başlayacak. Yok. Saldırıya başlamıyor. Şu an konumuna geri dönüp.
Çünkü burada tekrar saldırıya başlarsa tekrar merdivenle yukarı çıkabilir. Evet, şimdi yine aynı konumuna gidecek. Evet. Şimdi saldırıya başlayacak. Evet. Ha, yine başkası saldırı. Bunu biraz uzatmam lazım galiba. Milisaniyelerle oynuyorsun burada. Daha geç algılamasını sağlıyor ya da daha erken algılatıyorsun. Çünkü oyunda bir koşma süresi var. Direkt algılatırsan bu mavi renkleri sıkıntı olabilir. Şimdi başka bir özelliğini göstereyim size. Mesela bu oyun botları engellemek için 6 saatte bir herkesi atıyor. Yani 7 saat duramıyorsun oyunda. 6. saat gidiyorsun. Şimdi ben çıktım oyuna. Benim yaptığım bot şeyi de algılıyor. Dışarı çıktı mı algılıyor mesela. Şurada bir kırmızılık var. Müzik butonu. Müziği aç kapa anlamında. Bura hep taranıyor bu arada. Bu bölge hep taranıyor. Buradaki kırmızılığı algılarsa o kırmızılık şuradaydı orada. Hangisine? Ha, şuna yazmıştım. Belli bir rengi var mesela. Hatta bunu ben size internete de koyayım bunu. Xcolor'ı. Belli bir renk bunlar. Hex rengi belli. Görsellerde bakalım. Evet. Şu kırmızılık, gördüğünüz bu kırmızılık, şu kırmızı. Eğer oyun esnasında burada bir kırmızılık olursa bu demektir ki oyun seni attı. Eğer seni oyun atmışsa bota şöyle yaptırıyorum. Sol alttaki serverlara basıyor. Burada bir sürü server var. Şöyle karışık daha doğrusu da. Böyle karışık serverlar var. Bunlardan sarı olanlar premium serverı. Yani para vermiş insanların serverı. Ve bazıları da beyazlar da e, bedava kullanıcıların girdiği serverlar. Fakat bunların içinde de e, skill'lerin şeyleri var. Mesela 500 skill'i olan insanlar girebiliyor. Bazılarına mesela 750'liklere de girebiliyor. Fakat benimki bu kadar değil. Ondan dolayı bunları da bakması lazım. Bunlara da bakıyor. Mesela burada 8'e 24 server var burada. Bunları ilk önce diziyor böyle. Sonra bu yıldızların arası 93 piksel bu arada. GIMP ile ölçtüm. Evet, şöyle göstereyim daha doğrusu yakınlaştırmak için. Ee, şunun arası 93 piksel mesela. GIMP, Photoshop gibi bir program. Mezura var. Orada ölçüyor işte. Onu da koda yazdım. X ekseninde 93-93 arttırıyor. Bakıyor böyle teker teker. Kolon sütunlara. Yıldızların üzerine bakıyor. Bu yıldızların üzerindeki renk beyazsa bedava server demek. Yani bedava server'a girebilirim. İlk önce üzerinde 1 saniye ya da 2 saniye mi tam emin değilim duruyor. Ve durunca aşağıda bir sarı buton çıkıyor şöyle. Sarı bir kare çıkıyor. Bu kare çizgi ise buna girebilir demek. Yani bu premium ve skill gerektirmeyen bir server. Buna girebilirsin. Limit yok yani bunda. Buna girebilirsin yani. Bu da dinamik bir tarama bu arada. Yani belli bir sütundan ziyade başlangıç noktasına göre belirli tarama yapıyor. Mesela burada sol aşağıyı şöyle tarıyor. Şuradan şurayı tarıyor. 502'ye tutuyorum mesela. Şurayı tarıyor. Sarı bir nokta varsa mesela diğer skill gerektirenlerinki uzun oluyor gördüğünüz gibi. Aşağıdaki sarı kutu. O kutunun başlangıcına tarıyor. Eğer oraya değiyorsa, sarılık varsa buna girmiyor. Başkasını tarıyor. Aşağıdakini tarıyor falan böyle. Hep bir aşağıdakini tarıyor. Sonra en son giriyor. Tıklıyor ona diyelim. Buraya tıklıyor ve şifremi yazıp oyuna giriyor. Tabii bu şifre kodumun içinde vardı. Ben onu kapattım şu anda. Onu bir tekrar girmek lazım tabii.
Onu ben aslında input olarak girdirtebilirim bota. Yani daha birçok kişinin girmesini sağlamak için input sayesinde girdirtebilirim. Fakat hack'i yaymayı düşünmüyorum. Ondan dolayı öyle bir amacım yok. Önce bir kodumdan şifremi koyacağım. Şimdi koda şifremi yazdım. Ve tekrar çalıştıralım botu. Bir kapatayım. Evet, şimdi açtığım gibi serverları taramaya başlayacak. Evet. Şu an başladı serverları taramaya. Diziyor. Gerçi dizilmişti ama. Şimdi girebilecekleri server'a bakıyor. Şimdi buna girebilir. Aynen, seçti onu. Şimdi basacak. Butona basması lazım şu an. Bekliyor ama. Aynen bastı. Şifreyi girdi. Ee, Butona bastı. Evet. Evet. Şu an girdi oyuna. Kendi girdi. Mesela aslında şu an saldırması lazım. Fakat ben logindeyken başlattım. Ondan dolayı saldırmayabilir. Saldırsa bile envanteri hep dolu gözükebilir. Ondan dolayı hack'i oyundayken başlatmamız lazım. Yani buradayken başlatmamız lazım. Çünkü hata alabiliyor bazen. E, Şimdi başka neyi gösterebilirim? Envanter boşaltmasını gösterdim. Logout'u gösterdim. Evet. Mesela bu hack'i emülatöre koyup, telefondaki bir emülatöre koyup, Windows yükleyip, o telefonu da bir şarj aletine koyup, bu botu 7/24 çalıştırabilirsiniz. Buna Suicide bot deniyor. Yani ban yiyene kadar çalışıyor bu bot. Yani birçok bot yapımı var aslında. Bu oyunda da çok bot yapıyorlar. Moderatörler de hiç acımıyor. Herkesi banlıyorlar. Fakat bu çok açık edilebilecek bir şey değil gibi geldi bana. Böyle yapanı görmedim ben. Ee, Düşman cambarını söyledim. Yani atak saldırdığını buradan gösteriyor. Saldırıp saldırılmadığını buradan anlıyor. Ona göre başka birini buluyor. Ee, Başka ne anlatabilirim? Mesela animasyon sürelerine göre koydum. Mesela kemikleri topluyor. Şimdi hack'i kendi kendine bırakacağım. Envanter dolana kadar. Şu an kendisi başlayacak. Ben ellemeyeceğim. Evet, yaklaşık 15 dakika oldu. Bir tane yanlışlıkla başka bir item almış. Kemikle doldurmuş envanterini. Son 3 slot kaldı. Onu da doldurunca kendisi envanterini kapatacak. Boşaltacak ve kemikleri gömecek. O şunu atacak mesela. Şunu atacak kendisi. E, Mesela ben şu an 15 dakika bıraktım. Fakat bu 7/24 çalışabilir tabii. Çünkü serverdan attığında bile geri tekrar giriyor. Mesela ben dışarı çıksam, dersine gittiğimde falan bu 7/24 çalışacak. Yani zaten bir günlük işi bile benim bir haftamı kurtarıyor. Tabii bu auto içi kullandım ben. Auto hotkey'i de kullanabilirsiniz siz. Genelde auto hotkey'i makro yapımından falan biliyor olabilirsiniz. Ee, Kodlama, bayağı bir kodlama şeyi var. Mesela sitelerden tekste bakabiliyor. Resim arayabiliyor. Küçük resimlere bakabiliyor mesela. Ne bileyim, Twitter botu yapabilirsiniz. Borsa botu yapabilirsiniz. Çeşitli botlar yapılabilir. Hem korkunç hem güzel bir şey yani. Şu an envanterde olmak üzere. Son slotu doldurunca
kendisi kontrol edecek teker teker. Bakalım. Evet. Şu an başlaması lazım. 1,5 saniye gibi bir bekleme süresi var animasyondan dolayı. Teker teker koyuyor. Bu arada atmak için shift'e basılı tutması gerekiyor. Onu da yaptırdım. Şu an bir başkası saldırdı adamımıza. Evet, attı. Bu şekilde. Tabii buna başka şeyler de yapılabilir. Ee, ne bileyim, bir şeyleri toplattırıp getirtirebilirsin. 7/24. Yani birçok şey mümkün.